Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz popcorn'u çok şık cüzdan modelini çalışacağız. Geçen yazdan beri cüzdan çalışmamıştık. Bu sene ilk cüzdanımızı bu şekilde çok şık olsun istedim. Hemen şöyle içini de göstermek istiyorum. Şöyle çıt çıt diktim. İçini de hemen göstermek istiyorum. Ben hemen hazırda olan kartlarımı şöyle koydum. Anahtarlarınızı, kulaklığınızı, bozuk paralarınızı dahi koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içi gayet geniş. Şöyle kapatıp hemen arkasını ve önünü göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. Evet, hemen hangi iple ördüğümü şöyle bir göstermek istiyorum. Ayaz'ın makreme ipiyle ördüm. Hemen şöyle sizlere renk kodunu vermek istiyorum. Şöyle bir netleştirelim ekranı. Ekran kaydı alabilmeniz için. Bu aralar kameram pek iyi değil. Netlemiyor bir türlü ama yakında değiştireceğim. Daha net görüntüler elde edebileceğiz. Evet, böyle ekran kaydı aldıysanız tamamdır. Şöyle sarı ama biraz koyu bir sarı, sizler tercih ettiğiniz renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen tığımı da göstermek istiyorum. 2.50 milimlik tığ ile ördüm ama sizler elinize yatkın herhangi bir tığ ile örebilirsiniz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Ücretsiz kalabilmesi için videolarımın öne çıkması gerekiyor arkadaşlar. Onun için de sizin beğenilerinize, yorumlarınıza ve videolarımı paylaşmanıza ihtiyacım var. Eğer videolarımı beğenip yorum yazar ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız hem videolarım öne çıkmış olur, hem birçok kişiye ulaşmış olur, hem de bana büyük bir destek vermiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu şahane modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, ipime bir düğüm attım ve 3 ve katları şeklinde zincir çekeceğiz. 1 2 3 1 2 3. Ben toplamda 18 tane zincir çekip dönüyorum. 18 tane zincir çektim. Artı bir zincirim var. Artı bir zincir çekiyorum ve şöyle zincirimi çeviriyorum. Bakın şuradaki ilmekleri görüyorsunuzdur. İlk ilmeğe batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Arkadaki ilmekleri yapıyorum ki buradaki zincir bölümü, çünkü çantamızın ön kısmı olacak, düzgün görünmesi için. Bakın. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Zincirim bu şekilde. Arkasını çevirdiğimde ilmeklerim zaten görünüyor. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Dibine batarak başlıyorum yine sık iğne yapmaya. Tüm sık iğne tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Ben de göz kararım kadar örüp hemen döneceğim arkadaşlar. Bu şekilde dönüşler. Burayı bitireyim, bir sıra daha göstereyim, içim rahat etsin. Bu şekilde burayı bitiriyorum. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğneme de batıyorum. İkinci sıramdayım. Üçüncü sıramda yine bir zincir ve tek tek sık iğne yapıyorum. Bu üçüncü sırayı da göstermemin nedeni, ilk yeni örgüye başlayan arkadaşlarım kafası karışmasın. Üçüncü sıra acaba nasıl diye alta boş boşuna yazmasın diye bu şekilde gösterdim. Bakın, istediğiniz uzunluğa gelene kadar çantayı katladığınızda çanta boyutu olması gerekiyor. Ben şimdi istediğim boyuta kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Sıra sayısı vermek istemiyorum çünkü kullanacağınız ipler farklı olabilir. O yüzden hemen ölçü vermek istiyorum.
Şöyle ucunu bulamadım. Evet. 15 santim örmüşüm. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Tam geldiğini şöyle ikiye katladığımda benim cüzdan boyutum tamamlanmış olacak. Popcornlarla da kapağını yapacağız arkadaşlar. Şöyle ikiye katladığımda çantamın boyutları hemen hemen ortaya çıkması gerekiyor ve bu tamamdır demek oluyor. Şimdi hemen popcornlara yani kapağına geldik. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 Üçüncü sık iğneye geldiğimde tığın başını doladım. Üçüncü sık iğneye batıp önce 2 ilmek aldım ve gerisini tığımda bıraktım. Daha sonra yine aynı yere batıyorum. 2 ilmek alıyorum. Gerisi tığımda. Başını doladım. Battım. Aynı yere 2 ilmek topladım. Gerisi tığımda. Ve 4. kez yapıyorum. Toplamda tığımda 5 tane ilmeğim var. 5 ilmeği aynı anda topluyorum. Şöyle netleyelim. Evet. İlk popcornumu yapmış oldum. Popcornların arasında 2 tane sık iğne var. Hemen ilkine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. İkinciye battım. Sık iğnemi yaptım. Ve üçüncüye yine popcorn yapıyorum. Tığın başını doladım. Sık iğneme battım. 2 ilmek topladım. Gerisi tığımda. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 ilmek topluyorum sadece. Geri kalanını tığımda bırakıyorum. Bunu 4 kez yapıyorum. 3 oldu. Ve 4.'yü yapıyorum. Topluyorum. Ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 2 tane popcornumuzu yapmış olduk. Ve daha sonra sıra sonuna kadar aralarına 2 sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, en son popcornumu yaptım. Ve yine 2 tane sık iğnem kalıyor ve 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, modelimi çeviriyorum. Şöyle 2, 4, 5 tane popcornumuz var. Hemen şöyle dibine batıyorum ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Tüm sık iğne tepelerine batıyorum ve popcorn tepelerine. 2, 3. popcorn tepesi şu şekilde. Bakın. 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3. popcorn tepesi. 18 tane yapmıştık sık iğnelerimizi, yine 18 tane sık iğnem olması gerekiyor. İlk başlarda 2-3 sıra bu şekilde sayarak sık iğnelerinizi yaparsanız modelinizde kayma yaşanmayacaktır. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Zaten sıra sonuna geldik. Burayı kesmeyeyim. Şöyle. Evet. Popcorn tepesine battım. Ve son olarak 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi popcornların şöyle üst üste gelmemeleri için ara bölümlerine çalışacağız. Bir zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Şöyle bakın. Hemen dibine batıyorum. 1. Hemen yanındakine batıyorum. 2. Hemen yanındakine batıyorum. 3. Hemen yanındakine batıyorum. 4. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 2 popcorn arasına geldik. Tığın başını doladım. 5. sık iğneye popcorn yapıyorum. Bir yarım trabzan. 2. 3. 4. Kapattım. Ve hemen
Aralar yine 2 sık iğne. Sadece başlar değişiyor arkadaşlar. 1, 2 ve üçüncüye popcorn yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kapattım. Yan yana 2 tane sık iğne. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Hiç kafanız karışmaz. Bir sıraya 2 sık iğne ile başlıyoruz. Bir sıraya 4 sık iğne ile başladığımızda popcornlarımız üst üste gelmeyecektir. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine bir sıra sık iğne yapıyorum. Yine tüm sık iğneyi tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Ve popcorn tepelerine batarak popcorn yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Sonuncu sık iğnemi yapıyorum. Ve bir üst sıradaki popcornumu yine 2 tane yan yana sık iğne yaptıktan sonra yapıyorum. 1, 2. Hemen üçüncüye popcornumu yapıyorum. 2, 3 ve 4. Kapattım. Yan yana 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Bir sıra 5 tane, bir sıra 4 tane, bir sıra 5 tane şeklinde istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapabilirsiniz. Ben ne kadar daha öreceğim? Şöyle hemen bakıyorum. Evet, şöyle olacak. Bakın. Şöyle bir veya 2 sırada sık iğne yapacağımız için şöyle şuraya kadar örüp bitireceğim arkadaşlar. Sizler de örmek istediğiniz boyuta kadar geldiğinde hemen bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle hemen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle katladığımda şöyle bakın. Şurası biraz eksik geliyor. Hepsi popcorn olsun istemiyorum. Hemen buraya da 1 veya 2 sıra daha. Bakın burada bir sık iğnem var. Toplamda 2 veya 3 sıra sık iğne yapacağım. Daha sonra da kenarlarını yapacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Çok şık oldu. Evet. Şöyle ben yine kendi göz kararım olarak birkaç sıra sık iğne yapıyorum. Bu sıradan sonra zaten sık iğne olduğu için bir altta da her bir sık iğneye yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. 3 sıra sık iğne ördüm. Şimdi kenarlarını öreceğiz. Hemen burada bir zincir çekiyorum. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. Biraz netleştirelim. Evet. Tığın başını doluyorum. Bakın bir zincir çektim. Hemen şuradaki ilmeğe batıyorum. Bakın. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen şu önümdeki şu ilmeğe batıyorum. Kapatıyorum. Bakın bir bu ilmeğe, bir de şu ilmeğe batıyoruz. Başka bir yere batmamıza gerek yok. Bu şekilde bakın. Tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan neydi? Başını doluyorum. Önümdeki ilmeğe battım. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Tüm cüzdanımızın çevresini, çok pardon, cüzdanımızın çevresini bu şekilde tekli trabzanla çerçeveliyoruz. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde olacak. Şöyle şuraya geldiğimizde zaten burası normal trabzan tepeleri, birer tane batıyoruz. Yine
buraya dönüp burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada sıramın sonuna geldim. Tığın başında oluyorum. İlk trabzanı şöyle arasına batırıyorum. Ve sıramı bitiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip bunu ucuna iğne takıp arada kaybedeceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın, çantamız hemen olmak üzere. Evet. Sadece içine ekini koyup yanlarını dikeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Evet. Hemen şöyle uzunca ipimi kesiyorum. Ve daha sonra şöyle göstererek yapmak istiyorum ki şöyle iğne ile şu şekilde gizleyeceğim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, ben iğnemi geçirdim. Şöyle bir netleyelim. Hemen şöyle bakın, şuradan batıyorum. Burası önemli çünkü burada bir iz kalsın istemiyorum. Bakın, bu şekilde gayet düzgün oluyor. Ve hemen ipimi saklamaya başlıyorum. Saklayıp birer de şöyle şuradan bir düğüm atarsanız cüzdanınız çözülmeyecektir. Evet arkadaşlar, sıra geldi dikiş işlemine. Burayı tığla da hemen birleştirebilirsiniz ama daha düzgün bir geçiş olsun diye ben dikerek birleştireceğim. Şöyle bir yün iğnem var. Hemen iğneme ben geçirdim ipimi ve şöyle ortalıyorum. Şöyle bakıyorum. Evet. Bu şekilde tamamdır. Şimdi hemen ilk başta şuradan geçiriyorum ipimi. Şöyle uzunca bir uçtan bırakacağım ki daha sonra dönüp içe alıp saklayacağım tekrar. Bakın, bir buradan bir de diğer taraftan ilmek alıp bu şekilde dikeceğim. İpim biraz uzun. Evet. Bakın. Bu şekilde. Bunu aynı şekilde tığla da yapabilirsiniz. Ama bana iğne ile böyle dikmek daha kolay geliyor. Evet. Makrome ipleri hiç kesmeyi sevmiyorum. Evet, saklaması da diğer iplere göre zor. Kesmeden yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum. Hatta burayı da şimdi şuraya kadar örüp kesmemiz lazım. Ama şu anda düşünüyorum, acaba kesmeden diğer tarafa nasıl geçebilirim diye. Bakın, şurası gayet düzgün oluyor. Şu şekilde ben şuraya kadar aynı şekilde dikip dönüyorum hemen. Bakın, şuraya kadar geldim, yani kenarını bitirdim. İpimi kesmek istemiyorum. O yüzden şöyle tek tek sık iğnelere batıp diğer tarafa kadar şöyle dikmeye çalışacağım. Ve bu şekilde burada da güzel bir görüntü elde etmiş olacağız bence. Evet, bakın tek tek batırıp dikiyorum ve karşı tarafa geçeceğim. Evet. Bu şekilde şuraya kadar gelelim. Evet, şöyle bir düzeltiyorum. Şöyle aynı çizgide olsun istiyorum. Evet. Yamuk durmasın. Bakın. Hemen şurayı şöyle yapalım. İkisini alalım. Buradan şu şekilde. Burayı 2 kez dikeceğim çünkü açık kalıyor burası. Aynı yerden bir daha batırıyorum ki orası açık
kalmasın. Bakın şu şekilde. Daha sonra yine aynı şekilde aşağıya doğru. Şimdi bunu buradan aldık. Tekrar bu şekilde dikeceğiz. Evet. Bu şekilde sona doğru dikmeye devam edelim. Yine sonuna gelmek üzereyim. Bakın son yine şurada bir tane kalıyor. Sadece bir tane batırıyorum. Evet. Daha sonra bu ipi arkaya alacağım. Şöyle bir kere daha sıkılaştıralım şunu. Evet. Evet, daha iyi oldu şimdi. Şimdi bunu arkaya getirmek istiyorum. İpi arkada saklayacağım çünkü herhangi bir yere batmak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet düzgün oldu. Şimdi hemen iç tarafını şu şekilde çeviriyorum. Öncelikle buraya bir düğüm atacağım. Şöyle sıkıca bir düğümümü attım. Daha sonra da ipimi birazcık yürüttükten sonra ipimi keseceğim. Şöyle çok ilmeklerimi açmak istemiyorum. Evet. Daha sonra ipimi kesiyorum. Şöyle uzunca. Daha sonra buranın ucunu muhakkak yakmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu makrome ipler hemen çözülüyor. Hemen diğer tarafı da şöyle hemen şunu ben halledeyim. Evet, şöyle bir yaktım. Hemen şunu şöyle tığla da saklarsınız. Ben birazdan daha ayrıntılı saklayacağım onu. Hemen size şimdi göstermek için bu şekilde çok saklayamadım. Evet, çantamız hemen hemen hazır durumda. Bakın burayı uzunca bırakmıştık. Yine buraya iğneme geçireceğim buradaki ipi. Yine arkadan geçirip saklayacağım. Hemen şöyle buraya da şöyle bir çıt çıtım var. Açabilirsem tırnaklarımdan. Şöyle şuraya getirebiliriz. Tam ortayı bulalım. Şöyle 2 gelelim. Tam ortası şurası. Evet. Şöyle bu şekilde buraya takıyoruz. Şunları bir aparatla kapatıyorlar ama şu anda benim aparatım olmadığı için elimle kapatmayı deneyeceğim. Hemen diğerini de şuraya takıyoruz. Ve hemen benim şöyle yeni yaptırdığım çok güzel etiketlerim var. Kanalımın adını taşıyor. Hemen onu da şöyle şuraya ya da ortaya dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben etiketimi ve çıt çıtımı diktim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle kartlarımı da içine yerleştirdim. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.